Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan çok lezzetli börek tarifi paylaşacağım. Lezzetine doyamayacağınız kırpık böreği borcamın içerisinde yaptım. İçerisine koymuş olduğum beyaz peynir ve kaşar peyniri sayesinde de lezzetine lezzet kattık. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde sadece 2 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, ikiye bölüyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şeritler halinde kesmiş olduğum yufkayı borcamın içerisine alıyorum. Birbirine yapışmaması için havalandırarak koyuyoruz. Yufkayı alıyorum, ortadan ikiye, daha sonra tekrar ikiye keserek şeritler halinde doğruyorum. İsterseniz elinizle kırpık kırpık olacak şekilde de doğrayabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Daha sonra yapışmaması için şöyle bir havalandırıyorum ve borcamın içerisine koyuyorum. Borcamın içerisinde yufkayı 3 eşit parçaya böleceğim. 3'e böldüğüm yufkaları kenara alıyorum. Sosunu hazırlıyoruz. Bunun için kasenin içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Yeterince karıştırmış olduğum sosu da kenara alıyorum. Büyük boydaki yuvarlak borcamı aldım. Borcamın boyutuna göre yağlı kağıdı kestim. Borcamın içerisine yerleştirdim. Yufkalarımızı 3'e bölmüştük. Bir parçasını alıyorum. Borcamın taban kısmına güzelce yayıyorum. Sosu 3 seferde kullanacağız. Göz kararı ilk seferini borcamın içerisine döküyorum. Daha sonra fırça yardımıyla yufkanın her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Tarifimde bir kase beyaz peynir, bir kase kaşar peyniri kullandım. Bunları da 2 seferde koyacağım. Beyaz peynirin bir kısmını yufkanın üzerine serpiştiriyorum. Kaşar peynirini güzelce rendeledim. Bunun yarısını da peynirlerin üzerine döküyorum. Çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım. Maydanozun yarısını da peynirlerin üzerine döküyorum. Yufkanın ikinci parçasını da alıyorum. İç harcının üzerine bunu güzelce yayıyorum. Aralarda boşluk kalmamasına özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yufkayı güzelce yaydıktan sonra sostan tekrar alıyorum. Yufkanın üzerine sostan biraz döküyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafın sos olmasını sağlıyorum. Kalan peynirin hepsini yufkaların üzerine serpiştiriyorum.
Daha sonra kalan kaşar peynirini de beyaz peynirin üzerine serpiştiriyorum. Maydanozları da serpiştirdikten sonra şöyle bir düzeltiyorum. Yufkaların son parçasını da alıyorum, iç harcının üzerine koyuyorum. Güzelce iç harcı gözükmeyecek şekilde bu yufkaları da yayıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yapışması için yavaş yavaş da elimle bastırıyorum. Kalan sosun hepsini yufkanın üzerine boşaltıyorum. Fırçayla sosun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Tarifimde bir şişe soda kullandım. Sodayı böreğimizin üzerine boşaltıyoruz. Üzerini kapatarak 4-5 saat boyunca buzdolabında saklayacağız. Bu işlemi akşamdan yapıp sabaha kadar da bekletebilirsiniz. 4 saatin sonunda buzdolabından böreği çıkartıyorum. Başka hiçbir işlem yapmadan böreğimizi fırına götürüyoruz. Bu arada fırınımız 180 derecede ve ısınmış. 30 dakikanın sonunda böreğimiz güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra üçgen dilimler olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamadan sonra sizler istediğiniz şekilde böreğinizi servis edebilirsiniz. O kadar güzel ve lezzetli oluyor ki gerçekten tadına inanamayacaksınız. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Lezzetine doyamayacağınız kat kat böreğimizin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık ve kat kat. Lezzetine doyamayacağınız bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.